Niyetin bile bir kokusu vardır. Mesela Ayet-el Kürsi okumaya niyet ettiğiniz andan itibaren vücudunuzdan 348 MHz çıkarmış. Selçuklu şah damarlarına gül yağı sürerken kelime-i şehadet getirirmiş. Değil mi ki Rabbim ben size şah damarınızdan yakınım dedi. Vücudumuzda bir hastalık belirdiğinde kokumuz değişir. Endişenin kokusu, mutluluğun kokusu, aşkın kokusu, sevginin kokusu. Aslında vücut kokusuyla konuşur. Ölüme yaklaşan birinin kokusunu alabiliyor musunuz? Ölüm başladığında koku farklılaşıyor. Ana rahminde muazzam bir koku vardır. Kafa taslarında, saçların diplerinde plasenta sıvısı kalıyor. Onu hemen göğsünüzün ucuna sürün, bebeğe yaklaştırın, hemen emmeye başlayacak. Yapay zekanın giremediği tek alan koku algısıdır. Doğal kokular beynimizin ilkel bölümüne hızlı bir şekilde ulaşır ve duygusal zekamızı geliştirir. Kaygılı ve endişeliyken mümkünse sevdiklerimizi koklayalım. Annemizin şu şah damarlarını koklamak, çocuklarımızın şah damarlarını koklamak, bize uygun DNA'ya aslında aşık oluyoruz. Kadınlar sadece onayladığı erkeğe kokusunu verir. 3-4 kokudan sonra burun yorulur. Kahvenin yoğun bir aroması vardır ve burnu şoklar. O saatten sonra ne gösterseniz kişi alır gider. Alır gider. Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız. Bir kere konuk ettik kendisini. İkinci kere stüdyomuzda olmasından dolayı çok mutluyuz. Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül bizimle. Bana Karagül'ü sevdiren kadın diyorum ona. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bence Karagül'le siz özleştiniz. Karagül sizi seçti. Bizler de Karagül'ü hakikaten bu yıl Ekim ayında tarladan gül toplarken aklıma çok sık geldi ve canım. sizi yad ettim. İnşallah beraber gideriz tarlaya. Karagüllerimi hiç eksik etmiyor sağ olsun. Hep gönderiyor. Hatta ilk hasattan bile yolluyor hemen. Çok çok teşekkür ediyorum ona. Artık Karagül benim için vazgeçilmez. Hatta sadece bedenimde değil evimde de kullanacağım. Çünkü oda spreyi şeklinde olanı da getirmişsiniz bu sefer. Evet. Ne kadar teşekkür etsem Bizler azdır. teşekkür ederiz. Öyle alışkanlık yarattı ki Karagül hayatımda olmadan olamıyor artık. Karagül yeni doğuşun sembolüdür. Küllerinden yeniden doğmayı temsil eder. O yüzden aslında bu sıralar bence ihtiyacımız var kokusuna. Kesinlikle kesinlikle. Bir de şöyle yani o kokulara neden çekildiğimizi anlatmıştı. İlk bölümü izlemediyseniz gidin onu da izleyin. Bugün çok farklı konular konuşacağız. Ortamların kokusu, Ramazan ayı yaklaşıyor. Mesela Ramazan ayında hangi kokulara çekiliriz, hangilerini kullanmalıyız? Biraz böyle frekansımızı yükseltecek kokuları sizden alacağız da. Şimdi kendisi yan yana geldiğinizde de o anki kokunuzu alıyor. Ve ona göre hemen sizinle ilgili bir yorum yapıyor. Bana az önce dedi ki biraz bir belirsizlik ve bir kaygı hali hissediyorum. Kokunuz bir değişmiş dedi. Nasıl anlıyorsunuz Bihter Hanım ya? Şimdi nasıl klasiktir, korkma, korkarsan köpekler anlar saldırır. Çünkü korkunun bir kokusu vardır. Evet. Endişenin kokusu, mutluluğun kokusu, aşkın kokusu, sevginin kokusu. Aslında vücut kokusuyla konuşur. Bebekler mesela farklı kokar, yaşlılar farklı kokar. Çünkü duygu da değişir. Klasik olarak var olduğumuz bir koku vardır ama duygu ve ruh halimiz değiştiğinde ya da vücudumuzda bir hastalık belirdiğinde kokumuz değişir. Buna en iyi örnek ağzımızdaki koku değiştiğinde biliriz ki ağız ve diş sağlığında, diş etlerinde problem var demek. Karaciğer yağlanmaya başlayınca farklı kokarız, insülin seviyemiz değişince farklı kokarız. Bu kokuyla aslında vücudun bir konuşma dilidir. O yüzden düşüncelerimizde de hastalıklarla da kokmamız ne yazık ki değişiyor. Aslında eskiden beri biz bunları çok iyi anlıyorduk. Sadece sanayi devrimiyle beraber hayatımızda çok fazla kimyasallar girince artık bunu tanımlayamıyoruz. Doğru. Ölüme yaklaşan birinin kokusunu alabiliyor musunuz mesela? O da belirgin ortak bir koku mudur? Yok değil. Bir iki tecrübem oldu. Bir iki kişi yani gusülünde bulunmam gerekti. Mesela her ikisinin de kokusu farklıydı. Ben tıp kökenli bir ailenin kızıyım. Annem hemşire, amcalarım doktor, kuzenlerim profesör. Hani onlar da hep anlatırlar. Ölüm başladığında koku farklılaşıyor. Kişinin kokusu değişiyor. Bu normal aslında çünkü bir şey bozulmaya, anmaya geliyor. Bu yüzden kokusu da değişiyor. Ama hep tabii yaşa göre ve kişiler fıtratına göre de değişik koku verdiğini düşünüyorum ben. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Aynen öyle. Bence kokusu da ona göre değişiyor. Çünkü Anadolu kültüründe de var. Üzerine bıçak koyarlar, çörek otu koyarlar, tuz dökerler. Yakınlarını kaybetmiş olan kişilerden de duyuyorum. İşte babam şöyle güzel kokuyordu, annem böyle güzel kokuyor. Ama tanımlamalar bile farklı. Bazıları diyor ki portakal, mandalina gibi fresh kokuyordu. Bazıları diyor bebek pudrası gibi kokuyordu.
Ama işte kişilere göre Değişiyor. hep güzel kokmaya Rabbim nasip etsin. Amin. Peki bebeklerin kokusu niye bu kadar güzeldir ya? Saf enerji, yeni dünyaya geldiği için mi? Orada bir sır, bir hikmet olmalı diye düşünüyorum. Onlar cennetten düşen damlalar. Ana rahminde muazzam bir koku vardır. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim Ferda Hanım. Her kadının plasenta sıvısı kokusu farklıdır. Ama göğsün ucundaki koku aynıdır. Bebek 9 ay boyunca alışmış olduğu o güvenlik duygusuna anne göğsüne yaklaştığı andan itibaren emme refleksi orada gelişiyor. O yüzden bebekleri çok yıkamamak lazım. Çünkü başka bir koku almaması gerekiyor. Biz bunu bazı hemşirelerle de eğitimlerde verdik. Bebek dünyaya geldiğinde tüm algıları gelişime açık. Ama koku algısını tamamlamış oluyor. Bu yüzden dünyaya gelmek zaten büyük bir travma, doğum bir travma. Doğru. Dolayısıyla hastane kokusu, hastalık kokusu, ilaç kokusu, hemşirenin annem nerede duygusu orada başlıyor. O yüzden hemen bebeği anneye vermek gerekiyor. Bebek yıkandıysa şu çukur bölgelerinde ve kafa taslarında, saçların diplerinde plasenta sıvısı kalıyor. Onu hemen göğsünüzün ucuna sürün, bebeğe yaklaştırın, hemen emmeye başlayacak. Emme refleksi o kokuyu alınca gelişiyormuş. O kadar mucizevi bir şey ki. Hani sadece bebeğin o güzel kokusu değil, anne plasenta sıvısının da bu kimyasal gelişimi çok önemli ve mucizevi. Dünyaya geldiklerinde saf duru enerjiler, günahları yok, düşünceleri yok, savunmasızlar, masumlar. İşte o koku onlarda muazzam duruyor. Ve dünyanın hiçbir parfümörü o kadar muhteşem bir koku yapamaz. Yapılamıyor. Doğru. Şimdi Bihter Hanımcığım, biz böyle sizden önceki yayınımda da biraz bu Deccali sistemi konuştuk. Şimdi üstümüze geldikleri de bir dönemdeyiz ya. Hakikaten frekansımız mı düşüyor artık, ne oluyorsa kendimizi böyle bir bezgin, mutsuz, bir depresif hissediyoruz. Bunu sonlandıracak bir formül var mı elinizde? Neyi kullanalım? Bulmayı çok isterdim ama şu anda tabii ki her alanda yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Yapay zekanın giremediği tek alan koku algısıdır. Bu bilimsel de böyle. Koku algısına müdahale edemiyor yapay zeka. Dolayısıyla doğal kokular beynimizin ilkel bölümüne hızlı bir şekilde ulaşır ve duygusal zekamızı geliştirir. Olabildiğince doğal kokular kullanalım. Stresliyken, kaygılıyken lavanta bunlar için lavantanın angustifolia türü olması gerekiyor ve gerçek bitki özlerinin kokusuna ulaşmamız lazım. Genelde zirai ilaç, ticari yani böcek ilacı kullanıyorlar. Bunların olmaması gerekiyor. Çünkü biz onu damıtırken böcek ilacı, zirai ilaç, tarım ilacı olursa eğer kokladığımızda ne yazık ki vücudumuza giriyor. Kaygılı ve endişeliyken mümkünse sevdiklerimizi koklayalım. Gidelim eşimizi koklayalım, çocuğumuzu koklayalım, bebekleri koklayalım. Şimdi bebek kokusu kime kaygı ve öfke hissettirebilir Bileki ki? sakinleştirir. Aynen öyle. Sevdiklerimizi koklamıyoruz artık. Yani sartokalaşıyoruz. Pandemiyle beraber daha da sınırı koymaya başladık. Annemizin şu şah damarlarını koklamak, çocuklarımızın şah damarlarını koklamak. Ama bir saniye, annemizi öpmek için hemen buraya böyle yanaşırız. Güçlüysen kendimizi iyi hissettiriyor. Ama artık koklaşmıyoruz. Body shop'lar, deodorantlar, yapmış olduğumuz birçok kimyasallar koku algımızı da değiştirdi. Kendimize uzaklaşıyoruz. Sevdiklerimizi koklamıyoruz, yemekleri koklamıyoruz. Bakın hayvanlar dışarıda, kedi köpekler çöp konteynerinden besleniyorlar ama koklayarak yiyorlar ve zehirlenmiyorlar. Çiftleşirken koklaşıyorlar. Biz koklaşmıyoruz, yemeği de koklamıyoruz. Şimdi yemek geliyor, hemen atıyoruz ağzımıza. Bu sefer ne oluyor? Hatta Osmanlı'da der ki helvanesinde, yemek pişirirken su içmek mekruhtur. Çünkü örnek olarak bu Ramazan önümüzdeki aylarda da, önümüzdeki günlerde de dikkat etmemiz gereken bir durum. Örnek olarak oruçluyuz, iftara hazırlanıyoruz. Ne yaptık? Bir et kızarttık. O etin kokusunu beyin aldı ve mideye diyor ki hey dostum hazırla, protein gönderiyorum sana. Yanına da pilav yaptık. Diyor ki nişasta da geliyor. Şimdi enzimdeki askerler kokuyla buna alıştı. Bekliyorlar ama siz o eti ve pilavı atmadan önce su attığınızda ağzına su içtiğinizde tabii ki o bütün enzimler boşa gidiyor. Bu sefer karaciğer büyümesi ve yağlanmasına kadar giden bir süreç var. Yani ne yapalım mesela? İlk önce koklayalım. Bakın sofra duasıyla yemek duası aynı süreymiş. Bu süre koklayıp da midemize geçen enzimsel sürecin aynı olduğunu gösteriyor. Bakın Osmanlı'dan gelen, İslamiyet'ten gelen bir adetten bahsediyoruz. Yemeği koklayarak yiyelim. Şimdi sipariş veriyoruz dışarıda, yemeğe geliyor, hemen başlıyoruz. Ama mutfakta pişen bir yemek bu sefer zamansal süreçte bizi iyi hissettiriyor. Kokladığımızı yiyelim.
Su daha sonra kalsın. Zaten uzmanlar da hemen yemekte su içmeyin diyorlar. Tabii artık bunlar Ama bilimsel kanıtlı yani. aynen öyle. Kokladığımızı yavaş yavaş yiyelim. Tüketelim. Aynen öyle. Ya muazzam bilgiler. Şimdi yani orada bir kese var. Bir ayağa kalkacağım. Ya içinde o kadar güzel, muazzam bir şey var ki kendisi anlatsın istiyorum. Böyle gözleriniz dolacak. Buyurun. Şimdi bunun içerisinde Koku şu an bile geliyor orada. bu bir destimal. Destimal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasının içerisinde bulunan 40 mendilden biridir. Şöyle göstereyim. Buna nail olan kişi biliyorsunuz sadece kefenle defnediliyoruz. Başka bir şey olmaması lazım. Ama buna nail olan kişinin vasiyeti üzerine Muhammedi şuur mu, kalbi şuur mu? Muhammedi şuursa yüzüne vasiyet ediyor konulmasına, kalbi şuursa kalbine. Mesela Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han yüzüne konulmasını istemiş. Bu da Topkapı arşivlerinde bilgiler var. Vasiyeti bu şekilde. Fakat buna nail olan kişi nasıl oluyor? Padişah ve harem valide sultanın dışında. Halktan gidecek olan kişilere bu şekilde billur şişelerde buhur suyu gönderiliyor. Buhur suyuna nail olan kişi biliyor ki Ramazan ayının son Kadir Gecesi'nden bir gün sonra destimal ona hediye sunulacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu esnaftan olabilir, halktan olabilir, birinin hayatını kurtarmış bir lokman hekimi olabilir. Bunu padişah seçiyor 40 kişiye halktan. Siz bir gün saraydan askerler kapınızı çalıyor, buhur suyunu verdiği andan itibaren anlıyorsunuz ki destimal size kısmet olacak. Bu da bana bir kısmet olmuş 10-12 yıl Ama bir şey söyleyeceğim destimal. şimdi bak. Kokuyu alamayacaksınız. Ben sizler için bir kere daha. Ya bu nasıl bir koku? Ne var bunun içinde bir Ben çözemedim. Yani amber değil, Bulamadınız gül mı? değil, misk değil. Yani o sonsuz masum bir koku var. Suya benziyor kokusu. Ama o derinlik, masumluk. Evet. Ben genelde amber, gül, misk falan de. Ama Efendimizin hırkasının içerisinde bulunan kim bilir nasıl bir kokudur o. Hani kısmet olsa da keşke koklasak. İşte destimaller, buhur suları bunlar hep kokulu törenlerle yapılmış. Keşke şu kokuyu yayınlarda aktarabilsek ama namümkün. Bir kere daha sizler için kokladım. Şöyle hemen size vereyim. İnanılmaz güzel. Bihter Hanımcığım, peygamberimizin mesela kokusu tarif edilebiliyor mu? Keşke. En çok mesela güle düşkün olduğunu biliyoruz değil mi? Gül Evet. kokusu. Hatta gül onunla sembolize edilir ama gözleri doldu Bihter Hanım. Çünkü koku esmer anı yaşatır. Çok başka bir duyguya götürür. İşte aslında çağımızın bu yapay zekanın ve yapmış olduğumuz sanayiyle beraber yapılan girişimlerde biz birçok duyguyu kaybediyoruz. Ama koku bizi zamansal hemen zaman makinesi gibi geriye götürüyor. Kokunun hafızası var çünkü. Aynen öyle, koku hafızası ve bunları canlı tutmamız gerekiyor. Eğer sakinleşmek istiyorsak, iletişim kurmak istiyorsak doğal kokuların peşinde gitmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ten kokusunun gül kokusu olduğuna dair birçok risale ve kitaplar var, el yazmaları var. Fakat bizim Türkiye'deki yetişen gül değil. Biz Türkiye'deki gülü yaklaşık 19. yüzyılların başında üretmeye başlıyoruz. Bulgar gülü de değil. Taif'ten gelen, Mekke Medine'den geçen, İpek baharat yoluyla taşınan, ticarette kullanılan o Taif gülü oldu. Çok daha su götürmez bir gerçek gibi geliyor bana. Ama hem Hazreti Ayşe annemizin, Hazreti Hatice annemizin de bilgileriyle beraber Hazreti Ebu Bekir'in de bilgilerinde avuçların içerisinde misk amber koktuğu söyleniyor. Bununla beraber teninin gül kokusu olduğu söyleniyor. Ama Taif gülü. Evet. Ve koku kutusunun isminin de bir ismi varmış, sukke. Düşünün, kendi özel şahsi eşyalarının da bir anlamı var. Koku kutusunun ismi de sukke. Şimdi peygamberlerin ten kokuları frekansla bizden çok yüksek, farklı olduğu için ten kokuları çok farklı oluyor. Mesela bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ali yolda yürüyorlarmış. Efendimiz çok güzel bir soru soruyor. Ya Ali, beni mi çok seversin? Allah'ı mı? Eşin Fatma'yı mı? Yoksa çocukların İmam Hasan Hüseyin'i mi? Soru çok riskli. Ama hepsi var içerisinde. Hazreti Ali'yi bir düşünce alıyor. Günler geceleri, geceler günleri kovalıyor. Hazreti Fatma'nın dikkatini çekiyor. Ya Ali diyor, bir derdim var, söyle. Efendimiz bir soru sordu. Cevabını veremem. Soruyu söyledikten sonra çok güzel bir cevap alan Hazreti Ali 2-3 gün sonra Efendimizin huzuruna çıkar. Sohbet meclisinde. Efendimizin dikkatini çeker. Der ki ya Ali, galiba sorunun cevabını buldum. Evet efendim der. Sizi ümmetliğimle,
Allah'ı kulluğumla, Hazreti Fatma'yı eşliğimle, İmam Hasan Hüseyin'i babalığımla severim der. Efendimiz der ki, ya Ali iyi dedin, hoş dedin de söylediğinden Fatma'mın kokusu gelir. Ay çok güzel. Söylenen sözün kimden geldiğini biliyor. kokusundan anlar peygamberler. O yüzden onların algıları ve özellikle koku algıları çok yüksektir. Şimdi miraca çıktıktan sonra yeryüzüne inince Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Dünyanızdan 3 şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz, güzel huylu kadın ve koku. Milyarlarca şey varken neden kokudan bahsediyor? Bu bile ahir ömrümü araştırmaya yetmeyecek bir konu. Size ikram edilen 3 şeyi reddetmeyin der. Koku, süt, minder. Hani minder buyur etmek, icazet etmek gerekir. Süt ilk ana gıdası ama kokuyu neden söyledi? O kadar güzel bilgiler var ki Kur'an'da da, Efendimizin sözlerinde, sünnetlerinde de. Ama biz kokunun ilmini çok unuttuk. Parfüm kozmetiğin başarılı bir alanı. Ama kokunun ilmi koku değil. büyük bir şifa. Gerçekten mesela insan böyle eşsiz bir yaratım ya. Aslında birbirimize temelde şeylerimiz aynı. Organlarımız, gözümüz, saçımız. Ama içeriye girdiğinizde hepimiz bambaşkayız. Evet. İşte parmak izimiz farklı, göz retinamız farklı. Hepimizin ayrı mı kokusu? Ayrı tabii. Yani siz bana, ben size, ben buradaki kameraman arkadaşım kokusuna benzemiyorum. O kadar mı eşsizim? Tabii. Şöyle söyleyeyim. İkizler de bile yani ikizler Farklı. aynı kıyafetleri, aynı yiyecekleri, aynı evde, aynı babadan, anneden olmasına rağmen kokuları muazzam farklı. Eşler aynı yemeği yiyorlar, belki de beraber çalışıyorlar, sürekli birlikte ama kokuları çok başka oluyor. Çünkü düşünceleri farklı, hormonal dengeleri farklı, niyetleri farklı. Niyetin bile bir kokusu vardır. Mesela Ayet-el Kürsü'yü okumaya niyet ettiğiniz andan itibaren vücudunuzdan 348 MHz çıkarmış. Ve bunun karşılığı da amber. Gülü biz 320 biliyoruz ama onun bir üstü var, 348 MHz olan amber. Şimdi amber adaletin ki amber kokusunu. muazzamdır. Adaletin sembolüdür aynı zamanda. Uzun soluklu anlaşmalar yapılırken mesela Osmanlı mürekkebine amber koymuş. Ayet-el Kürsü'yü okurken eline amber sürmüş. Şimdi amber hep adaletle özleşmiş. Kokuların da bir anlamı var. Ve birçok risalede her esmanın, her ayeti kürsünün, her harfin bir kokusu vardır der. Bugüne kadar yapmış olduğum araştırmalarda ya Vedüt, lale, ya Rahim, gül, ya Adil, amber, ya Cabbar, Uğud olduğunu görüyorum. Diğerlerinin hepsinin yazılı olduğu bir kaynak yok. O kadar zenginiz ki İslamiyet'teki koku kültürünün ki sünnet olmasından sadece. Yani bu esmaları zikrettiğimizde yayılan koku mu Evet, bu bir de yoksa? kokuyu da ikisi de. Mesela atıyorum o Ya Vedut esması çekerken lale kokusu mu olmalı Evet, etrafta ya da? laleyle özleşmiş. Örnek olarak biz gülü kopartırken Ya Rahim esması okuruz. Osmanlı'da da böyledir. Çünkü onunla özleşmiştir. Örnek olarak o Selçuklu şah damarlarına gül yağı sürerken kelime-i şehadet getirirmiş. Değil mi ki Rabbim ben size şah damarınızdan yakınım dedi. Abdülkadir Geylani'nin çok sevdiğim bir cümlesidir. Koku, adab ve usullere riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir. Kokunun da adabı ve usul var. O kadar zengin ki İslamiyet'in koku. Şimdi o zaman şunu yapalım mı? Tatbik edelim. Mesela gül benim sevdiğim bir koku. Hakikaten frekansımı da başvurduğumda yükselten bir şey. Mesela buralara sürerken ya da bu bileği sürülmesine evet. tavsiye ediyorsunuz. Bir de kalp çakrası. Kalp çakrası. Kelime-i şehadet mi getirelim? Evet. Yani mümkünse yani daha iyi Güzel. hissettiğinizi göreceksiniz. Daha tabii son zamanlar bir çılgınlık var. Göbek deliğinde gül yağı dökmek. Oraya hiç girmeyeceğim. Çünkü hani Onu ilk tıplarda yayında konuşmuştuk. usulü Kalp kalpte çakrası. şah damarıdır, iki kaşın arasıdır. Özellikle Kur'an hafsedilirken çocuklara mesela gül şerbeti, gül reçelleri, gül yaprakları yedirilirken iki kaşın arasına da gül yağı sürürlermiş ki daha hafızası güçlensin, Kur'an'ı daha iyi Rahat öğrensin. Aynen öyle. Yani aslında her anlamda koku bizim geçmişimizde var. Ecdat bunu o kadar güzel tatbik etmiş ki biz sadece parfüm ve parfüm markalarıyla güzel koktuğumuzu zannediyoruz. Kötünün ya da kötülüğün de bir kokusu olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki yalanın bir kokusu var. Buna bir örnek sanırım Amerika'da ama hangi şehirde yapıldı bilmiyorum, bir üniversitede yapıldı. Katillerin bir kokusu var.
Ve bunu köpekler anlıyor. Aslında ilk teori 15. yüzyılda ortaya atılıyor ama tabii ki o zaman tespit etmek mümkün değil. Hayvanlar katilleri kokusundan ister kendinizi koruyun, ister planlı yapın. Birini öldürmek her zaman yapılan sıradan bir iş gibi değil. Çok fazla hormon karışıyor, çok fazla düşünce karışıyor. 21 gün boyunca suçunu itiraf edenlerle suçu sabit olanların kokularının aynı partiküller olduğu tespit edilmiş özel cihazlarla. Yani kokunun da bir konusu var. Yani yalan söylemenin, hatta bir komiserle, aynen öyle, bir komiserle konuşmuştuk. Onun da doktora tezi gibiydi. Bir çalışması vardı. Şey dedi, hücrede kimin tutulduğunu ben ertesi gün geldiğinde anlıyorum dedi. Hırsız mı? Yasaklı madde mi bulundu? Katil mi? Yani bunların hepsini dedi kokusundan anlıyorum. Kişiyi çıkarsalar da hücre kokusundan suçu anlıyorum demişti. O da hücre yıllar kokusundan suçu anlıyorum. Aynen öyle. Koku Suçun algısı. yani kokusu var. O zaman daha pozitif bir yerden sorayım. Aşkın ve tutkunun da bir kokusu olmalı. Tabii ki, tabii ki. Çünkü aşık olduğumuzda farklı kokuyoruz. Bu arada bize uygun DNA'ya aslında aşık oluyoruz. Nasıl? Şöyle, mağara döneminde mağaraya en çok eti getiren erkek kaç savaş hormonunu güçlü bir şekilde salgılıyor. Kadın diyor ki bu benim bebeğim ve beni korur. Ona aşık oluyor çünkü ona güven duyuyor. Şimdi de bizim kromozomlarımıza, DNA'mıza en uzak eşi aslında kokusundan seçiyoruz. Bir yerde oturuyoruz. Karşıdan biri geliyor. Hiç tipimiz değil. Bir anda dönüyoruz. Çünkü onun DNA'sı bize uygun. Fakat şimdi eti kasaptan alıyoruz. Avlanmaya gerek yok. İşte nereli, title'ı nedir, nerede oturuyor gibi kriterlerle hareket ediyoruz. Aşkın kriteri değişti. Çocuklar agresif, hiperaktif olmaya başladı. Çünkü Koklaşmıyoruz. o kokunun doğasından, naturasından meydana gelmiyor artık çocuklar. Aynen öyle. En uygun DNA'yı biz omuz başlarımızdan. Mesela beyler sürekli kokusunu, yani testosteron kokusunu yayarak geçer. Hareket eder gün içerisinde. Kadınlar sadece onayladığı erkeğe kokusunu verir. O onun için uygundur. Şimdi body shop'lar, parfümler, deodorantlar kendi ten kokumuzu bastırıyoruz. Ve son günlerde afrodizyaklı parfüm. İşte bu kokuyu sürü karşı taraf sana aşık olsun. Hatta Durma mı? sonuna kadar uydurma çok başarılı bir pazarlama tekniği. Fakat 1777 yılında İngiltere'de kokuyu kullanarak erkekleri evlenmeye ikna etmek, özgür iradesine müdahale edildiği için idam cezasına çarptırılmış. 33 kadın bu şekilde idam edilmiş. Çünkü özgür iradesi, erkeğin özgür iradesine. Afrodizyak diye bir konu yoktur. Afrodizyak bizim ten kokumuzdur. Kadın örnek olarak gül yağı sürdü. Gül, Yasemin, yılank ostrojeni tetikletir. Kişiye göre değişir. Kişi sürdü, mesela ben gül sürdüm, ostrojen tetiklendi. Karşı taraf benim aslında saf hormon kokumu aldığı için ilgi uyandırıyor veya uyarı alıyor. Üstümde kullandığı parfümle alakalı değil bu. Biz parfüm sıkalım, karşı taraf etkilensin diyoruz. Böyle bir şey yok aslında. Yok diyor, yok. Testosteronla ostrojen hormonlarının kokusudur afrodizyak etkisi. Ya ben şimdi nasıl anlayacağım? Yanımdan biri geçiyor. Onun benim için doğru kişi olduğunu kokusundan nasıl anlıyorum? Yani o kokuya çekiliyorsam mı bu bir işarettir? Ten kokusuna çekiliyorsanız. Yani kimyasal sürdüğü parfümden Hayır, ten bahsetmiyor. kokusundan. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir 2-3 arkadaşız. Bir hanım inanılmaz beğeniyor birini ve ten kokusu çok hoşuna. Diyor ki ben diyor ten kokusuna aşığım. Öbürü diyor ki bu kokuya nasıl katlanıyorsun sen? Herkese farklı geliyor. Herkes de farklı. İyi ki diyorum içimden o onu beğenmedi. 2 kadın bir erkeğe talip olacak. Aynı ortamdayız. Beyefendi de ortamda. Diyor ki ten kokusu beni benden aldı. Diyor ki bu kokuya nasıl katlanıyorsun sen? İşte birinin DNA'sına uygun, diğerinin değil. O ona içgüdüsel olarak veriyor. Aslında ona kokusunda mesaj vermiş oluyor. Biz koklaşmıyoruz artık Ferda Hanım. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Ve üstümüze boca ettiğimiz o parfümleri de zannediyoruz. Ne denir onun adına? Aman dünyanın en güzel kokusu zannediyoruz. Burada doğalları var. Şu an mesela oradaki o koku hala burnumda gitmiyor ya. Bak inanılmaz bir şey ve koku uzmanı diyor ki ben çözemedim ne olduğunu diyor. Yani inanılmaz bir şeyden bahsediyor. Yani birçok kokuyu yapmış biri olarak bu mümkün değil. Şimdi gidiyoruz ya parfüm seçmeye o büyük yerlere. Arka arkaya önümüze bir sürü parfüm getiriliyor. Bir de o burnumuzdaki bir öncekinin kokusunu alsın mesela kahve falan koklatırlar. Bunlar da bu piyasa işleri. Evet. Çünkü kahvenin yoğun bir aroması var. Biz hani parfüm sektörüyle ilgilenen ya da koku sektörüyle
15-20 taneye kadar arka arkaya koklayabilir. Artık çünkü koku hafızası gelişmiştir de yorulmaz. Mesela benim 897'ye kadar sınırım tespit edildi. 897'ye kadar ayırt edebiliyorum. Biz Ama 3'te tıkanıyoruz ya. bir daha da o rakama çıkmam zaten çok zorlamıştı. 3-4 kokudan sonra burun yorulur. Kahvenin yoğun bir aroması vardır ve burnu şoklar. O saatten sonra ne gösterseniz kişi alır gider. Alır gider. Bir pazarlama tekniğidir, lütfen kahve koklamayın. En çabuk yorulan koku algısıdır. En çabuk dinlenen de koku algısıdır. Burnunuz yoruldu, çıkın, temiz hava alın, tekrar gelin. Geri gelin. Ya da bir bardak yarım bir şey su için başlayın. Yaptığımız diğer hata buraya sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz, buraya. Buradan kokladığımız kokunun buradan gelmediğinin garantisi yok. O yüzden bilezik, bileklik ne varsa çıkartıyoruz. Sağ ve sol bilek içerisine birer tane sıkıyoruz ve asla böyle yapmıyoruz. Teşekkür edip ayrılıyoruz. Çünkü burnumuza muhteşem geldi, çok da beğendik ama ya ten onaylamazsa arındıracak yahut farklı bir notaya dönüşecek. Kişi ilk kokladığında sitrus, portakal, mandalina burnuna geldi üst notalar. Alt notada amber var ama sizin gibi siz amberi çok seviyorsunuz. Mesela o hiç sevmiyor. Ay amber diyecek, işte paçuli diyecek, ağır gelecek. Yarım saatte koku aromaları, ten aromaları. Ten onay veriyor. Aynen Yani öyle. sıktık şuraya. Sıktınız, bilezik ne varsa kolunuza çıkartın, saat falan filan. Hiç böyle yapmayın, hemen böyle yaparız sanki çok biliyormuş gibi. Böyle yapmayın diyor, çıkın yarım saat sonra geri dönün eğer ten onay verdiyse. İşte alacaktır. Bununla birlikte sahte parfümle orijinal parfüm nasıl ayırt edebiliriz? Bunu da paylaşmak isterim. Sahte parfümü ilk sıktığımızda, çünkü artık ambalajına kadar her şeyi çok doğal yapmaya çalışıyorlar, uydurmaya çalışıyorlar. İlk sıktığınız anda orijinali gibi kokuyorsa sahtedir. Çünkü mesela bir orijinal parfüm kullandığınızda, sıktığınızda 45-50 saniye onlar bir uçuşurlar. Evet. Kaldıktan sonra oturduğunda kimliğini verir. O yüzden sahte parfümle orijinal parfümü en kolay ayıracağımız şey, sıktığınızda ilki gibi kokuyor mu kokmuyor mu? Tenin onay verdiğini biz nereden anlıyoruz? Şöyle, dünyanın en pahalı parfümünün yarım saat benim tenimde durmadığını gördüm. Ama beyler tıraş oluyorlar, limon kolonyası sürüyor, bütün gün o ekşi kokabiliyor. İşte onun teni onaylıyor. Aynı marka parfümü yakın arkadaşlar kullansa dahil birinde yarım saat duruyor, birinde 3 gün duruyor. Biz istiyoruz ki sevdiğimiz parfüm üstümüzde dursun. Ama beğenmiyorsa ten, bunu onaylamıyorsa arındırır. Burun zevkimize göre koku seçiyoruz Doğru. biz. Ama Halbuki ten aromuza göre seçmemiz lazım. Mesela ben aşırı gotik kokuları seviyorum. Böyle kasvetli, narkotik dediğimiz rutubetli kokuları seviyorum. Ve tenimde de uyuyor. Diğer sevdiğim koku yanık vanilya. Yanık vanilyayı çok severim. Akide şekeri gibi, fakat tenimde 10 dakika durmuyor. İkisini akort etmeye çalıştım. Olmuyor. Deniyorum. Olmuyor. Kişi zamanı. Siz tatlı koku seviyor olabilirsiniz ama teniniz bunu onaylamayabilir. Peki ten aroması ne belirliyor? Yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiği besin değerler, hormonal dengesi, hepsi bunları belirliyor. 20'li yaşlarda kullandığınız parfümü 60 yaşında ben bunu nasıl kullanmışım falan ay o diyeceğiz. zaman şey de şehir efsanesi, senelerdir ben bu parfümü kullanırım deriz. O da yalan. Çünkü 20 yaşla 30, 40, 50 hepsi farklı Aynen kokulara öyle. çekiliyor aslında. Aynen öyle. Biz istiyoruz ki bir imza kokumuz olsun. Bu güzel bir şey. Doğru kokuyu bulduysak evet. Ama bir kokuyu ömür boyu kullanmak, markanın sadakat müşterisi de çok sever. Zaman zaman değiştirmek lazım. Bu ceketle biz 20 yıl yaşanamayız. Sürekli de giyemeyiz. Kokuyu da zaman zaman değiştirmek lazım. Harika bilgiler verdiniz, süper. Şimdi şu sepetin başına bir geçmek istiyorum. Yine neler getirmiş neler. Ya bu şişeleri her getirdiğinizde Bihter Hanımcığım diyorum ki, zamanında şöyle bir zarafet varken Maalesef. biz şimdi neyle uğraşıyoruz? Zevksizliğin içindeyiz. Bak şu şişelere bakar mısınız? Bunların hepsi parfüm, koku şişesi. Yaşamak bir sanat da eskiden. Her şeye en inceltisine kadar önem verirlerdi. Düşünün bu şekilde. Evet. Bu tuvalet masasının üstünde dururken bu da seyahat sırasında Ya kullanılıyordu. bunun hikayesini anlatın. Bu boyna takılıyor seyahat sırasında. Evet. Ne olur hikayesini siz daha güzel anlatıyorsunuz. Elbette ki gün dönümü yaşıyorsa, yani bir gün geçiriyorsa ve sıcakta yazın seyahat ettiyse kişi ve vücuda hararet yapıyor. Bu da hastalığa da sebebiyet verebilir. O yüzden vücudunda
elliyor. En hafif yerine şöyle içinde gülse eğer gül yağı sürüyor. Gül harareti alır. Alır. Çünkü su elementidir gül. Hararet ateş elementidir. O şekilde dengeler. Yazın seyahat ediyorsa ayrı kokular vardır. Kışın seyahat ediyorsa ayrı kokular vardır. Amaç burada seyahat sırasında ruh halimizi ve bedenimizi kokuların şifasına dengelemek. Hatta seyahatte gittiğiniz yerlerle ilgili enteresan şeyler de söylüyor. Şimdi gittiniz oraya. Gittiğiniz kapıdan girmeden önce ev sahibi kapının eşine sirke döker ve ayaklarını yere basar, kişi sirkeye basar, ondan sonra haneye girer. Bu da 4. Murad'ın Hekim Başası'nın yazdığı, Emir Çelebi'nin yazdığı kitapta yer alıyor. Gittiniz, şimdi biz ne yapıyoruz? Misafir gelince hemen sofralar kuruyoruz. Uzak yoldan geldi. Orada öyle değil. İlk akşam çorba, şerbet ya da kompostoyla, sizi sadece sıvıyla yatırıyorlar. Öyle bir yemek ısmarlıyorlar, yemek hazırlıyorlar. Ertesi gün katı yemek yiyorsunuz. Yoldan geldiniz Evet. diye bunu yapıyorlar. Yoldan geliyorsunuz, sallanıyorsunuz ve vücutta şu anın ağır metalleri kana karışıyor. Bir de yemek yerseniz bu karaciğeri yoracak. Orada ise yemeği daha sıvıyla veriyor size, yatırıyor, ertesi gün yemek sofrası kuruyor. Biz bir de şey zannediyoruz, her şehrin elementini aynı zannediyoruz. Evet. Ki kokuları da farklıdır emin. Mesela İstanbul nasıl kokar sizce? İstanbul bir kozmik şehir. Su elementidir ama Kuzguncuk farklı kokar, Sultanahmet farklı kokar, Eminönü farklı kokar, Eyüp Sultan farklı kokar. O yüzden çok zenginiz. Mesela Mardin'de çok farklı bir koku var. Diyarbakır, Urfa'da çok farklı bir koku var ki hepsi ateş elementinin coğrafyası. Düşünün. Bir tane minnak vardı. O kız isteme merasimi için götürülüyordu yanlarında. Aynen öyle. Ya o kadar güzel bir şey ki, çekebiliyorsunuz değil mi bunu? Bak küçücük dünya tatlısı Aynası. bir şey, aynası var. Bu nerede, nasıl kullanılıyormuş Bihter Hanımcığım? Osmanlı'da kız görmeye gittiğiniz zaman bu tarz aynalı şişelerde yanına zambak içerisinde zambak kokusu oluyor. Zambak kokusuna gidiyorsunuz. Bununla beraber bir hane geldiğinde anlıyorsunuz ki kızınıza talip. Eğer kızınızı vermek istiyorsanız karanfilli şerbet ikram ediyorsunuz. Şerbetler geldi, içinde karanfil yok, bize müsaade. Kalkılıyor. Kızı istedik de verdiler de vermediler de gittirdik ya, hiç bu Polemiğe girilmiyor yani. hiç olmazsa onur kırmıyorlar, nezaketle, zarafetle yapıyorlar. Ama niyet bununla ve bunun içindeki zambak kokusuyla gösteriliyor. Kızınızda bir zarafet. Yani Çok güzel. suskunluğun gücü gibi kullanmışlar. Mesela birine küstüklerinde mendile sümbül döküp gönderiyorlar. Hepimiz biliyoruz ki eskiden mektuplar güzel kokardı. Bakın burada güzel bir şişe daha var. Bu benim için çok manidar. Verin lütfen. Birinci Dünya Savaşı kazı çalışmalarında bulundu. Koku şişesi. Yani o dönemde insanlar yiyecek bulamadan savaşıyorlar ama sevdiklerinin kokularını yanında götürüyorlar ki kokladıkça onu hissetsin, hatırlasın. İşte kokunun gücü bu kadar güçlü. Kim bilir kime aitti, içinde ne koku vardı ve nasıl bunu sakladı. Hani keşke elimize bilgi olsa da bunları değerlendirebilsek ama bu kadar geçmişi olan bir toplum olarak ki dünyanın ilk parfüm formülü bu topraklarda bulundu. Anadolu koku kültürüne bence sahip çıkmalıyız. Kesinlikle yurt dışında anlattığınızda Anadolu koku kültürünü şaşırıyorlar değil Hem de mi? nasıl, hem de nasıl. 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü'nde biz Paris'teydik. Şanzelize Belediye Başkanı davet etti bizi. Şimdi kameralar geldi. İşte şöyle tutuyorlar kameraları. Ben anlatıyorum. Çeviriler yapılıyor. En son gördüğümde kamera şöyle yerdeydi. Kamerayı bırakmış. Kameraman beni izliyor. Ve belden aşağıya çekiyor. Kamera, dedim ki buradayım ben. Hiçbir şey demeden sadece şey dedi. Siz Osmanlı toplumunda bu kadar koku kültürü olduğunu nereden biliyorsunuz? Dedim, araştırdık. Arşivlerimizde var. Yani İslamiyet'te bu kadar koku kültürü var. Şaşkınlıkla anlatamam size. Medya mensuplarının, o arkadaşların koku kültürüne ve koklattık, belgelerle gösterdik, arşivlerle gösterdik, nutukla tutuldu. Birçok Avrupa basınında yer aldı. 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü ülkemizden ilan edildi. Onların hayranlığı benim çok hoşuma gidiyor. Müthiş. Bilmiyorlar, bildiklerinde saygı gösteriyorlar. Biz bilmiyoruz. Kendi topraklarımızda olan hazineyi biz bilmiyoruz Bihter Hanımcığım. Sahip de çıkmıyoruz bilmediğimiz için. Bakın, Paris parfümün başkenti. Ona diyecek hiçbir şeyimiz yok. Fakat oraya gittiğimizde, biz Anadolu koku kültürünü götürdüğümüzde muazzam bilgi duyuyor. Geçen sene Mart ayında Paris Parfüm Fuarı'nda buhur suyunu görücüye çıkardık. 550 yıllık parfüm suyu. O kadar büyük bilgi vardı ki. Yani bunları görünce çok daha büyük gurur duyuyor. Ecdat o kadar çok şey yapmış ki
Biz sadece araştırıp gün ışığına çıkartıyoruz, o kadar. Müthiş. Şimdi Ramazan'a sayılı günler kaldı. Tam böyle orucumuzu açarken sofraya bir koku eşlik etsin mi? Ya da ezan okunmasına işte böyle birkaç saat kala evde şu koku böyle bir dolansın dedikleriniz var mı? Şimdi baktığımız zaman tarihe 2. Abdülhamit Han hem Yıldız Sarayı'nda hem göz hapsi olduğu Beylerbeyi Sarayı'nda iftardan önce hangi odada iftar yapacaksa oraya tütsülendirilmesini talimat Hangi verilmiş. tütsü? Ardıç, üzerlik, gül, defne, o anda hani Buhurizade hazırlar bunları. Buhurizade hangisini hazırlarsa o şekilde. Bununla birlikte hiçbir zaman işte oruçluyken şu koku kullanılsın diye bir kayıt yok ama kokuladıklarına baktığımız zaman Ramazan ayında gül, amber, miski görüyoruz. Bununla beraber şu andaki yapılan bilimsel araştırmalar diyor ki lavanta, beyaz çay, sandal iştah kapatan kokulardan. Hani bunlar da bir iki defa denen, kim gülü sevmeyebilir ama lavantayı sevebilir yahut işte sandalı sevebilir. Bunlar hani serotonin hormonu salgılattığı için kişiye tatlı ya da hamur işi yeme ihtiyacını kestiğine dair bilimsel kanıtlarda, araştırmalar da var. Bununla birlikte ecdat Ramazan gelmeden önce bütün evler siliniyor, tütsülendiriliyor, sirkeleniyor, buhur suları dökülüyor, gül sularıyla camlar ve eşikler silindiğini görüyoruz. Bununla beraber camiler kubbeden itibaren sabah namazından sonra gül sularına yıkanıyor. Padişahın namaz kılacağı, teravih namazına gideceği cami önceden belirlendiği için hemen giriş kemerlerine amber, misk, gül sürdüklerini görüyoruz. Buhur sularını ikram ettiklerini görüyoruz. Aslında Ramazan baştan sona koku ritüelleriyle. Doğru. Yani evimizi bu şekilde Ramazan öncesi arındırabiliriz, değil mi? Tabii Müthiş. ki. Çünkü Ramazan'da bedenimizi de arındırıyoruz. Toksinlerden uzaklaşıyoruz. Ruhumuzu da arındırıyoruz. O zaman mekanlarımızda eksik kalmasın. Tütsülendirmek çok önemli. Bilhassa tavsiye ettiğiniz bir tütsü. Ardıç mesela geçmişten bağ koparmak için vardır. Hani ardıçı kullanılabilir, üzerlik kullanılabilir, çörek otu, tütsüsü yakılabilir. Müthiş. Evlerde çok yapıyoruz bunları. Mis kokulu, sağlıklı bir Ramazan geçmesini diliyorum. İnşallah. Herkes için. Yani Bihter Hanımcığım, yine vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Ben de. Muazzam bilgiler aldık. Hepsi birbirinden kıymetli. Sağ olun, var olun. Sizi çok seviyoruz. Aynı şekilde mis kokularda buluşalım. İnşallah. Çok da teşekkür ederiz. Bu güzel programı izleyip bize eşlik ettiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.